Bodrum yanıyor, Marmaris yanıyor. Birileri saçını tarıyor. Anladınız siz. Herkes kendi derdine düşmüş. Bu millet, bu yangın, bu ülkenin kendi ağacı, fidanı hiç kimsenin umurunda değil. Bodrum'da sahiller işgal edilmiş vaziyette. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Havlunuzu alın gidin bakalım siz orada denize girebileceğiniz yer bulabilecek misiniz? Giriyorsun işletme, biç işletmesi bilmem ne işletmesi diyorlar. Giriş paralı. Orada kişi başı 500-600 liradan çıkma şansınız yok. Halk plajı kaç metrekare yer var? Gidin bakın şu kadar yer bırakmışlar Bodrum'da. Ülke sahipsiz. Vurguncuların elinde. Gurbetçiyi kazıklıyorlar. Vatandaşı, turisti kazıklıyorlar. Sonra da turizm diye ağlıyorlar. Bu adam bir daha gelir mi? Bile bile göz göre göre kazıklıyorsun. Gelir mi bir daha? Sonra da ağlıyorsun, turist gelmiyor. Beter olun böyle yapanlara derim ben. Hiçbir yetkili, amir hiçbir şey yapmıyor. Fiyatları sorgulamıyor. Burayı niye kapatmışsınız demiyor. Sabah plaj, akşam da restoran yapıyorlar. Vatandaşı gariban, cebinde para olmayan adam o sahile ayak basamaz. Öldürürler. Ağzını burnunu kırarlar. Hadi yiyorsa deneyin. Gidin oraya bir masa sandalye atın bakalım akşamları o masa sandalyelerin yanına. Ne diyecekler size? Türkiye'de sahiller kanunu açık diyor ki vatandaşın sahile gitmesi engellenemez diyor. Kapatmış adamlar. Hadi masa sandalyemi koyacağım ben oraya bak neler olacak. Her şey lafta arkadaşlar. Her şey lafta. Parası olan gidiyor giriyor, parası olmayan da çoluk çocuğuyla beraber uzaktan böyle izliyor. Yazık günah. Fiyatlar son bir yıl içerisinde %200 arttı. Oteller, restoranlar, bu plajlar bilmem neler. Hiç kimsenin sesi çıkıyor mu? Duydunuz mu? Hiç sosyal medyada bizden başka konuşan bir kişi var mı? Yok. Gariban halkı düşünen yok. Birileri vur patlasın, çal oynasın yapıyor. Ama vicdanlı olanlar bizim gibi insanlar rahatsız oluyor. Sizin gibi insanlar rahatsız oluyor. Parası olmayan ne yapacak merak ediyorum. Mesela gittiniz çoluk çocuğunuzla beraber paranız yok. Para yok. Ne olacak? Birileri orada yatıyor plajda güneşleniyor. Çoluk çocuğu denize giriyor serinliyor. Siz çoluk çocuğunuzla beraber geçtiniz oradan. Girmek istemeyecek mi senin çoluk çocuğun? Ama senin cebinde para olmadığı için o denize giremezsin. O plaja giremezsin. Oraya uzanamazsın. Havlunu bile atamazsın. Atamazsın. Çünkü karışan yok, eden yok. Böyle bir durum var. Ne diyelim? İnşallah birileri bizi duyuyor ve görüyordur. Biraz, yani çok değil biraz inşallah vicdana gelirler, denetlerler buraları. Korona var diyorlar. Hiç kimse maske takmıyor, denetim yok. Denetim yok. Denetim yok. İzliyorsunuz görüntüleri. Kaç kişide maske var? Hangi restorana girerken maske soruyorlar? Dünyanın dört bir yanından turistler geliyor. Bu görüntüler Bodrum'dan yeni çektik. Ben kendim çektim bu görüntüleri. Dünyanın dört bir yanından turist geliyor. Her model var. Hani korona tedbiri? Nerede maske? Kaç kişide maske var? Saysanıza bakalım. Allah aşkına lütfen şu görüntülere bir bakın. Denetim var mı? Plajlar kapatılmış. Plajlar işgal edilmiş. Yıllardır böyle. Hiç kimse gidip soruyor mu? Siz buraya ne yapıyorsunuz diyor mu? İşgaliye adı altında bir para ödüyorlar. Sonra orası sizin oluyor. İşletiyorlar. Hiç kimse rahatsız olmuyor. Ya ne kadar komedi değil mi? Bu aynı olay Almanya'da olsa ne olur? Düşünsenize bakalım. Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de olsa ne olur acaba? Turizm kalkınsın. Turizmle sektöründeki insanlar para kazansın. Tamam buna bir şey demiyoruz ki. Ama bu ne ayarsızlık ya? Bu ne işgal hali ya? İşgal edilmiş kardeşim bizim turizm noktalarımız. İşgal edilmiş. Cebinde parası olmayan gariban vatandaşın çoluk çocuğu bu denize giremez bile. O suya elini bile dokunduramaz biliyor musunuz? Çünkü her yere
Bu plajlar işletmelere vermişler arkadaşlar. Giremezsin. İmkansız. Giremezsin. Gündüz plaj, akşamda restoran yapmışlar. Bodrum'un her yeri böyle. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor ama. Rahatsız değiller. Niye? İşgaliye adı altında birileri para alıyorlar. Bilemem. Ben gördüğüm manzarayı anlatıyorum size. Ben çoluk çocuğumla beraber gittiğimde eğer benim cebimde para yoksa ben oraya oturamıyorum. Ya da o sahilde yürüyemiyorum. Ya da masamı, sandalyemi, bu açılır kapanır masa sandalyeler var ya, onu getirip oraya koyamıyorum. Hadi koysanıza bir bakayım göreyim. Hiç kimse bana öyle gazel okumasın. İşte gerçekler bunlar. Yazık, günah. Bu millet birilerine peşkeş çekilmiş kardeşim. Kusura bakmayın. Gerçek bu. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bize yazın. Şu görüntüleri görüyorsunuz değil mi? Hani denetim, hani maske, hani plaj, hiçbir şey yok ortada. Birilerinin keyfe keder takıldığı bir yer haline gelmiş. Yazık, günah. Parası olmayan tatil yöresine gidemesin düşüncesi. Yine birileri diyebilir ya sen parası yoksa gitmesin. Kardeşim yazık değil mi parası olmayan denize girmesin mi çoluk çocuğuyla beraber? Gidip orada bir bardak çay içmesin mi? Bir kola içmesin mi? Yazık değil mi o insana? Senin çoluk çocuğun ya da senin canın istediğinde paran var diye gidiyorsun. Öbürünün senden ne farkı var? Birileri işgal etmiş diyorum. Ben kötü bir şey anlatmıyorum ki. Senin hakkını da koruyorum ben. İtiraz edenler olabilecektir. Ama ben sonuna kadar şunu söylüyorum. Bizim turizm noktalarımız işgal altında. Sayın Turizm Bakanımız Sayın Ersoy'un önce bunu çözmesi lazım. Kendi vatandaşın denize giremiyor. Cebinde para olan dünyanın öbür ucundan gelen yabancı giriyor. Senin vatandaşın giremedikten sonra ne kıymeti var? Birisi 3 lira para kazanacak diye. Bir düşünün bakalım ya. Senin gariban vatandaşın giremiyor ya. Ayağını suya sokamıyor be bu sıcak günde. Yazık değil mi? Ama dünyanın öbür ucundan gelen parası olan giriyor. O da insan. Onu da sakın ben ayırmıyorum. Ama bu öyle mi olmalı? Turizm bu mu? Lütfen bu konuyla ilgili değerli izleyicilerimiz görüşlerinizi yazın. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Ya da ben mi yanlış bakıyorum olaylara? Sizden hasreten rica ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bize aktarın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, yurt dışı emekliliği ile ilgili çok önemli bir gelişme var. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de emekli olan vatandaşlarımızın bir kısmının emeklilikleri iptal ediliyor, maaşları kesiliyor ve bugüne kadar almış oldukları emekli maaşları da faiziyle beraber kendilerinden isteniyor. Peki kimlerin emekli maaşı kesiliyor ve kimlere mektup gönderilerek durumlarının şüpheli duruma geldiği ifade ediliyor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, gurbetçilerimizi usulsüz bir şekilde emekli eden bir memur, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun memuru tutuklandı. Tunceli'de Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan UD adlı kişi, yurt dışında yaşayan çok sayıda kişiyi para karşılığı usulsüzce emekli ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Tunceli Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan bu kişi, yurt dışında yaşayan çok sayıda gurbetçiden para aldığı ve bunları haksız yere emekli ettiği ifade edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu bu memurun usulsüzce işlem yaptığı belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan memur polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından UD sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı. UD adlı memurun yaptığı iddia edilen işlemlerin incelenmesi için Tunceli SGK İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettiş talep ettiği deniliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu memurun belli olmuş tabii ki neleri yaptı. Buna para verenler de var tabii. Emeklilik hakkı olmamasına rağmen emeklilik işlemleri yaptığı ifade ediliyor. Şimdi bu bir tarafa. Bir de
Değerli izleyicilerimiz, kimlerin emekli maaşı iptal ediliyor? Şimdi bildiğiniz üzere mevcut şartlar içerisinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'de emeklilik hakkı var. Şimdi bu memurun yapmış olduğu olay belli. Ona para verenlerin durumu da belli. Emeklilik hakkı olmamalarına rağmen birilerini emekli etmiş. Açık bir şekilde görünüyor. Şimdi onların dosyaları tek tek incelenecek. Emekli olanların emeklilikleri iptal edilecek. Bir de bu olaydan bağımsız olarak Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışında yaşayan bazı vatandaşların emekliliğini iptal ediyor. Kimleri ne diyor? Asıl soru bu. Vatandaşa Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da diğer ülkelerde mektup gidiyor. Diyor ki emekliliğiniz, emekli maaşınız kesilmiştir. Şu tarihe kadar, bugüne kadar almış olduğunuz tüm emekli maaşlarınızı getirip faiziyle beraber şu tarihe kadar iade edin deniliyor. Şimdi normal şartlar içerisinde yurt dışında yaşayanlar, erkekler 9.000 gün borçlanmak zorunda. 9.000 gün. Daha önce SSK'dan emekli oluyorlardı. Şimdi Bağkur'dan emekli oluyorlar. Daha önce yaklaşık 65-70 bin lira civarında para öderken şu anda yaklaşık 470 bin lira civarında para ödemek zorunda emekli olabilmesi için. Şartlar ağırlaştı. Kadınlar da yaklaşık 430 bin lira civarında para ödemek zorunda. Yani yurt dışı emekliliği kaldırmadılar ama zorlaştırdılar. Bir de bu parayı ödeyenlerin, emekli olanların dışında Türkiye'de bulunmadıkları halde kendilerini Türkiye'de bir iş yerinden sigortalı gösterip prim ödeyip emekli olanlar var. Örneğin Almanya'da Mehmet Bey adında bir kişi yaşıyor. Türkiye'de de örneğin Yozgat'ta bir iş yerine diyor ki beni sigortalı göster diyor. Kendisini o iş yeri sigortalı gösteriyor. O Almanya'daki Mehmet Bey de her ay ya da her yıl izine geldiğinde sigorta primini onlara ödüyor. İş yerine ödüyor. Ama kendisi Yozgat'ta o iş yerinde çalışıyor görünse de Türkiye'de değil. Yıllarca ödüyor sonra emekli oluyor. Emekli maaşı almaya başlıyor. Daha sonra şikayet ya da o işletmeyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri bir sıkıntı olduğunu anlayınca soruşturmaya başlıyorlar ve bu diyorlar ki bu iş yerinde kim çalışıyor? Bu Mehmet Bey çalışmış. Biz bakalım diyorlar. Bir bakıyorlar. Sigortalı göründüğü tarihlerde Türkiye'de değil. Pasaport giriş çıkışlarından anlaşılıyor. Hal böyle olunca da şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Değerli izleyicilerimiz, şüpheli duruma düşüyor. Çağırıyorlar kendisini. Mektup gidiyor. Önce maaşını falan kesiyorlar. Gidiyor Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Diyorlar ki sen hangi iş yerinde çalıştın? Hangi tarihlerde çalıştın? Patronun kim? Kaç para maaş aldın? Maaşın nereye yattı? Cevap yok. O sırada çünkü Almanya'da. Bu ve benzeri durumda olan yurt dışında yaşayan binlerce kişinin emekliliği iptal ediliyor, edilecek. Şimdi bir de bu işin dolandırıcıları var. Bazı işletmeler, Türkiye'deki iş yerleri yurt dışındaki vatandaşımıza diyor ki gel diyor sen her ay şu kadar para ver diyor. Ben seni sigortalı göstereyim diyor. Gösteriyor, sigortalı gösteriyor ama iş yerinin devlete ödemesi gereken sigorta primini ödemiyor. Çünkü Türkiye'de sigorta priminin sorumluluğu işverene ait, çalışana değil. Yıllar geçiyor. Yıllar sonra bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir denetim eksikliği de var. Mesela 10 metrekare bir yerde 100 kişiyi sigortalı göstermişler. Ya 10 metrekare yerde ne iş yapıyor bu adam? Ya da çay ocağı gibi bir yerde 50 kişiyi sigortalı göstermişler. Bunların amacı gurbetçiden parayı almak, devlete ödememek, o paralarla vurgun yapmak. Ki böyle. Tabii vatandaş yıllarca ödüyor. Sigorta primi ödendi diye biliyor.
ödenmiyor. Sonra da vatandaşa emekli oluyor, maaş alıyor. Yıllar sonra kağıt gidiyor. Şimdi iki türlü eksiklik var. Bir, devletin denetimi zamanında değil. İki, dolandırıcılar var. Üç, gurbetçi de durumu bile bile Türkiye'de bulunmamasına rağmen ne yapıyor? Sigortalı gösteriyor kendisini. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kanununa göre sizin bir iş yerinde fiilen çalışıyor olmanız lazım. Orada olmanız lazım. Bu ve benzeri durumda olanlar şu anda emeklilikleri iptaliyle karşı karşıya. Peki çözüm yolu ne? Anlatacağım onu. Bir de Türkiye'de emekli maaşları iptal edilenler var. Nasıl iptal ediliyor? Sahte boşanmalar var arkadaşlar. Kadınlar yetim maaşı alabilmek için, ölen annelerinden ya da babalarından maaş alabilmek için boşanıyorlar, sahte boşanmalar ve maaş alıyorlar. Bunlar da genelde eşi, dostu, komşusu şikayet ettiğinde ortaya çıkıyor. Her yıl binlerce kişi bu şekilde sahte boşanma nedeniyle yakalanıyor. Müfettişler gidiyor. Aynı evde yaşıyor. Sadece kağıt üzerinde boşanmışlar. Soruyorlar, soruşturuyorlar. Olay ortaya çıkıyor. Bakın bunların hepsi, buraya kadar anlattıklarımın hepsi hukuksuz ve ahlakla da uzaktan yakından ilişkisi olmayan konular. Yurt dışında yaşayan özellikle vatandaşlarımıza söylüyorum. Sakın ola ki Türkiye'de bulunmadığınız bir tarihte kendinizi sigortalı gösterip birilerine para falan vermeyin. Yapmayın böyle şeyler. Er ya da geç görüyorsunuz şikayet olunca ya da bir şekilde hani biraz da şansa diyelim. Herkesin tabii ki tespit edilmesi çok zor. Bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu tür hukuksuz girişimlerde bulunmayın. Ödediğiniz o primler gidiyor. Bugüne kadar almış olduğunuz emekli maaşını da faiziyle beraber ödüyorsunuz. Eğer paranız yoksa, Türkiye'de malınız, mülkünüz varsa onlara haciz konuluyor. İcra yoluyla satılıyor. Unutmayın bunu. Emekliliği iptal edilen çok sayıda bu şekilde vatandaşımız var. Şimdi çözüm yolu ne? Bakın. Bu ve benzeri konularla ilgili daha önce dava açanların hemen hemen hepsi bu davaları kaybettiler. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun avukatları diyor ki bu tarihlerde kendisini sigortalı göstermiş ama bu tarihlerde Türkiye'de değil, pasaport giriş çıkışlarından bile anlaşılıyor. Bununla ilgili herhangi bir af durumu çıkmadıktan sonra değerli izleyicilerimiz bu işten herhangi bir şekilde kurtuluş yok. Niye kurtuluş yok? Ya da bunu neden anlatıyorum? Çünkü görüyorum ben YouTube'da bazı sosyal güvenlik uzmanları sorunlarınızı çözeriz diye sizlerden para talep ediyorlar. Danışmanlık adı altında para istiyorlar. Sakın ola ki bu hepsi için değil, sosyal güvenlik kurumlarına paranızı kaptırmayın. Yeni bir vurgun yersiniz. Hal böyle olunca bu işi düşünen, emekli olmayı düşünen, bu tarz emekliliği düşünen vatandaşlarımızın çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Sakın ola ki paranızı kimseye kaptırmayın. Zaten yurt dışı emeklilik artık hayal. Yani 470 bin lira civarında yaklaşık 47 bin euro para ödeyeceksin. Kaç para maaş alacaksınız biliyor musunuz? 1700 lira. Evet, 470 bin lira öde, 1700 lira maaş al. Ne kadar mantıklı? Hadi siz karar verin. Kaldırmadılar yurt dışı emekliliği ama kaldırmaktan beter ettiler. O nedenle aman aman dikkat edin diyorum. Paranızı, pulunuzu sakın ola ki kimseye kaptırmayın. Yani işte az önce anlattım, Tunceli'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bir memur yakalanmış. Yurt dışında yaşayanları usulsüz bir şekilde emekli ettiği için. Emekli edenlerin bütün işlemleri iptal olacak. Aldıkları paralar varsa da devlet onları geriye isteyecek ve alacak. O nedenle
Türkiye'de bulunmadığınızda falan kendinizi sakın ola ki hiçbir şekilde sigortalı göstermeyin arkadaşlar. Başınız ağrır. Devletin eksikliği var mı? Var. Zamanında müdahale etmiyor, teftiş yapmıyor. Tamam, bunu biliyoruz. Ama bu eksiklik var diye siz de gidip göz göre göre kendinizi ateşin içerisine atmayın. Yanlış. Bana soracak olursanız yani o alacağınız emekli maaşından zaten bir hayır görmezsiniz. Bu ve benzeri konularla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen bu konularla ilgili görüşlerinizi siz de bizlerle paylaşın. Bu videomuzun altına lütfen bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yazın.